Arkadaşlar direkt konuya giriyorum. Tamir et sat var, çekiliş var videoda. Detaylarını anlatacağız. Yeni bir seri başlatıyoruz. Direkt tamir et sat olarak bakmayacağız bu sefer olaya. Olayda bir kar etme söz konusu olacak. Ettiğimiz karla da bir hedef koyduk kendimize. Ne kadar hedefimiz? 7500 lira. Neden 7500? Çünkü bir iPhone 11 hedefliyoruz. Bunu iPhone 11 baremine geldiğimiz zaman size tekrar soracağız. Size hediye edeceğiz bunu. Ama 7500 liradan hediyeler alıp bir sürü arkadaşımıza hediye edeceğiz. Böyle düşüncemiz var. Çekilişte de bu hurda iPhone'lardan bir tanesini size vereceğiz. iPhone'un tekini Semih tamir edecek şimdi. Biz bunu 350 liraya satın aldık. Evet. Artı 9 lira kargo ödedik. 9 lirada kargo 359 liraya geldi. Bizim bütçemiz yeni serimizde kaç paraydı? Biz şöyle düşündük. 7500 liraya çıkmayı düşünüyoruz. Yani al sat yaparak 7500 liraya çıkacağız. %10 bütçeyle başlayalım diye düşündük. 750 liraya kadar bir yatırım yaptık bu işe. Yani 350 liraya bu cihazı aldık. Aynen. Arızaları var. Anlatacağım ne arızaları olduğunu size. Böyle bunları satarak kar edeceğiz. Nerede satacağız? Tekrar yine bizim uygulamamıza satacağız. Tabii ki piyasanın çok altına satacağız ama bir kar olacağı için maliyetine satamayacağız. Tamam. Şimdi bunu da çekilişle bunu vereceğiz. uygulamadan aldığımız cihaz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bundaki sıkıntı şu: ekranı kırık, satıcının söylediği, ve home tuşu orijinal değil, parmak izi okumuyor ama çalışıyormuş, ve şu yan ses tuşu sessize almadığını söyledi. Gerçekten cihaza görüntü geliyor mu deniyorum. Şu an gelmiyor. Bir açıp bakalım. Bu da bizim kurda kolilerimizden çıkan cihazlardan. Videosu vardı, bakarsınız. Bunu da hediye edelim diye düşündük. Hediye ettiğimiz kişi kendisi tamir etmeye çalışsın. Bunu çekilişte vereceğiz. Yanında da 4 tane daha ürün yollayacağız. Yani 5 arkadaşımıza farklı hediyelerimiz olacak. JL'ye tornavida seti olur. Yani mini kulaklıklar olur gibi. Fakat bu videoyu çok iyi izleyin. Çünkü bu çekiliş biraz farklı olacak. Değiştirdik çekiliş. Çekiliş formatı değişti. O yüzden dikkatli dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi ilk önce alt vidaları açarak başlıyorum. Alt vida açılmıyor. Bu açıldı ama diğeri açılmıyor. Neden? Yeni gelen arkadaşlarımız varsa hani biz niye 2 kişi anlatıyoruz, konuşuyoruz diye soracak olursunuz. Ben arkadaşlar cihazları genelde satın alıyorum. 2 kişiyiz çünkü. Çünkü çok mantıklı lan. Anlatmıyorum o zaman. Gerek kalmadı oğlum. Ne fark eder ki? Değil mi? Ne fark eder? Kanal bizim bu arada. Yani istersek 5 kişi anlatırız. Değil mi? Ya ben niye açıklama yapıyorum bazen onu anlamıyorum ya. Birimiz alıyor, birimiz yapıyor falan filan işte. Yani İş öyle kısacası. İş böyle. Bataryası çıkmış. Bir daha deneyelim. Bataryası orijinal mi onun? Orijinal. Şimdi yeni bir ekranımızda hemen bir deneyelim görüntü gelip gelmediğini. Ekranlarımız A kalite arkadaşlar. Biz A kalite ekran tercih ediyoruz. Yan sanayi. Kalkıp da bu telefona orijinal ekran takıp maliyetini yükseltmek istemediğimizden dolayı yan sanayi ve A kalite takıyoruz. Daha önceki serilerimizde biz maliyet fiyatına sattık bu cihazları. Kaça mal olduysa o fiyata. Hala hazırda bizim uygulamada zaten mağazamızda hala satılık cihazlarımızı görebilirsiniz. Bu arada elma geldi. Bu ekranı ben daha önceden zaten videoya başlamadan önce cihaz bize geldiğinde denedim. Yani bir arıza var mı diye. Bu ekrana görüntü bir geliyor bir gelmiyor. Ortada da bir kırığı var zaten. Bu ekranı buna aktaracağız. Ve şu tuşlar çalışmıyor. Bir deneyelim. Hangisi çalışmadığını şu an hatırlamıyorum. Ekran bizim LV marka. Yani piyasada hemen hemen en iyi yan sanayi ekrandır. Bir bakalım. Sessize alıyor da ses kısmı da çalışıyor. Yani ses arttırma çalışmıyor. Yani bu tek şu switch de değişebilir ama biz komple o flex'i değiştirmeyi düşünüyoruz. Onun haricindeki tüm özellikleri aktif arkadaşlar. Kamerası falan da çalışıyor. Şeyi çalışmıyor. Neyi çalışmıyor demiştik. Home tuşu parmak izi okumuyor. Tamirine başlayalım. Bataryayı sökelim. Şimdi bataryamızı sökmemiz gerekiyor. Neden sökelim derseniz şu yüzden. Bu yanlara hükmeden film şuradan geçiyor. O yüzden bunu sökmeden değiştiremeyiz. Şöyle ki arkadaşlar bunun diğer tamirat tadilat cihazlarından ya da alsat cihazlarından farkı şu. Biz normalde maliyet fiyatına satıyoruz. Kaç paraya ne cihazın ne kadar mal edersek iPhone 7 500 liraya mal oldu 500 liraya. iPhone 6 900'e mal oldu 900'e satıyoruz. Bundaki fark hedefimiz olduğu için ve bu hedefle size bir şeyler vermek istediğimiz için bunu kar koyarak satmak zorundayız. Tabii dehşet bir kar koymayacağız. Bir baremi olur 100 lira 200 lira neyse. Öyle bir kar koyarız. Yine piyasanın altında olacak. Biz bunu uygulamaya koyacağız. Uygulamada bir hafta falan kalacak. Dileyen abonelerimiz satın alabilir. Eğer uygulamada satılmazsa biz bu cihazı kendi yöntemlerimizle satacağız. Arkadaşlar bu bataryaları siz de evde değiştirebilirsiniz. Bu telefonların ekranlarını değiştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken dikkatlice bu tür videoları, bu tür iş yapan insanları izlemek. Dikkat etmek. Bataryaya çivi sokmayın ya da cımbız, metal bir şey sokmayın. Çünkü tehlike oluşturabilir öyle durumlarda. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu söylemek istemiştim. Şimdi bu tarafı biraz sıkıntılı oldu. Ya aslında buna kontak sprey sıkarak da açabiliriz ama canımız istemiyor.
Ben çok sevmiyorum onu kullanmayı. Bazı kişiler kullanmayı çok seviyor. Hatta içiyorlar falan onu. Sonra kafaları güzel video çekiyorlar. Şöyle yapalım. Paralel çekmem gerekiyor. Aslında başta bunu söksem daha rahat olurdu ama işte niye sökmedim? O an dalgınlığıma geldi. Bu biraz böyle meret bir yapışkan. Şimdi bataryamızı söktük. Çünkü bataryayı değiştirmeyeceğim. Zarar vermek istemiyorum. Titreşim motorumuzu yerine takalım. Geri. Değiştirmem gereken flex şu. Biraz da şu tornavidayla yapmak istiyorum. Neden? Neden? Arkadaşlar hep elektrikliyle yapıyorum diye sitem ediyor. Bu Xiaomi mi? Evet, Xiaomi Mi J. Burayı da söktük. Arkadaşlar Xiaomi bir Çin markası. Çin'in ünlü teknoloji devlerinden. Mijia da bir Alman markası. Böyle parçalar üreten. İkisinin ortaklığıyla da böyle ekipmanlar çıkmış ortaya. Yani Alman-Çin karışımı parçalar bunlar. Kaliteliler. Biz tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Kullanıyoruz sürekli gün içerisinde. Videoda olmayan tamirlerde de kullanıyoruz. Kullandığımız tüm ekipmanların da linklerini aşağıda açıklama bölümüne bırakıyoruz. Şimdi şurada anakartın orada tam bir vida var. Bunun için anakartı sökmemiz gerekebiliyor. Ama onun için anakartı sökmeyeceğim. Şöyle bir yöntem yapacağım. Biraz orası ne yazık ki sıkıntılı. Bakın şurada bir vida daha var. Onun için böyle bir yöntem yapıyorum. Normalde bu anakartı sökmemiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde şu flex'i çıkaralım. Dikkat edelim. Yine koparmak istemiyorum. Tek bu switch de değişebilir. Ama ben ne yapacağım? Tek switchle uğraşmak istemiyorum. Onun için şöyle switch'imiz var komple. Flex halinde. Bunu değiştirmeyi düşünüyorum. Bu yalnız gold rengi. Hemen onu şu üst tıpasını çıkardım. Buradan gri tıpayı ona takacağım inşallah. Evet. Gri tıpamızı buraya yerleştirdik. Çünkü sarı görünsün istemiyorum. Buralarda belki kamera açısı biraz yukarıda kalmış olabilir. Zaten ne kadar yakın olursa olsun bu flexler orada yuvaları var. Oraya şıkır şıkır oturuyor. Evet basıyor. Ses de açıp kısıyor. Bir montajını yapacağım şimdi hemen. Vidamızı da takalım. Burada biraz şöyle yatay yapmak gerekiyor. Bir deneyelim mi? Deneyelim. Hemen bataryamızı güçten kestik. Şimdi açıldı telefonumuz. Bir deneyelim tuş çalışıyor mu? Sessize aldık, sesliye aldık. Ses kısıyor. Bakın ses de açıyor. Tamam bu oldu. Ses de açıp kısıyor. Şimdi hemen ekranımızı yapmaya başlayalım. Daha doğrusu ekranın üstündeki parçaları buraya aktaralım. Tabii ilk önce şu çıkardığımız malzemeyi buraya takmamız gerekiyor. Unutmadan. Burada batarya bantını söktük ya abi. Şey de yapalım unutmadan. Bataryayı yapıştırırken kullanacağımız batarya bantı istersen orijinal de olabilir ya da şeyin içinden çıkanı da kullanabiliriz. Şu verdiğimiz var ya Fuji Power. Fuji Power mı takalım içine bir tane de? Batarya mı? Aha. Yok gerek Bataryası yok. güzel mi? Batarya Tamam ben batarya bantı ona arıyorum şu an. batarya servis değil. Batarya 85'lerde. Fuji Power'ların içinden çıkan batarya bantından yapıştıralım. Hem arkadaşlar onun nasıl yapıldığını Nerede görsünler. bu? Buraya geldiler. Şimdi ekranımızı buraya aktarırken hemen yan yana koyduk. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken böyle baktığımızda işte birbirine aktaracağız inşallah. Hemen şuradan.
Bu arada bu Mija manuel olarak alabileceğiniz hassas tornavidaların içerisinde en iyilerinden bence. Yani alüminyum kalitesi olsun. Zarar vermeden çıkartalım. Çünkü her işte elektrikli tornavida kullanılmaz. İlla ki böyle bir hassas tornavidaya da ihtiyaç var. Özellikle yan çıta demirlerini sökerken pek elektrikli tornavida kullanılmaz. Tabii ya kullanabilirsiniz ama sürekli yapıyorsanız bu işi elektrikli tornavida yani bazı cihazlarda çok randımanlı olmuyor. Bak manuel daha rahat oluyor. Zaten çok az vida var ve çevirme açısı çok az. Mesela Samsung olsa bir Samsung'un arka kapağını, kasasını ya da sökerken yaklaşık 20 tane vida söküyorsunuz ve vida boyları bunların yaklaşık 6-7 katı Tabii. uzunluğunda ve daha çok çevirmeniz gerekiyor ve daha çok kuvvet uygulamak gerekiyor. Elektrikliler tabii kuvvet açısından daha iyi ama bunlarda öyle bir şeye gerek yok bence. Ara soğutucu demirimizi çıkartalım. Daha önceden bu ekran değişmiş. Yan sanayi. Allah Allah. Ne olmuş buna ya? Yapıştırmışlar mı? Ara 10 filminin geçtiği flex var. Ona zarar vermek istemediğim için dikkatlice çıkartıyorum. Siz de buralarda dikkat edin. Bu tamirleri yaparken en önemlisi acele etmemek. Hayır, bu nasıl sıvı kaç. Şimdi şuradaki şu mor flex'i alalım. Bunu ben bazen almıyorum. Arkadaşlar almıyorsun diyor. Bu herhangi bir dursa da durmasa da bir zararı yok. Flex'in üstündeki bantı çıkaralım. Arkadaşlar biraz çekilişten bahsetmek istiyorum. Çok basit kuralları. Aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Kanala abone olup tüm bildirimleri açın. Tüm bildirimleri açmanız şu açıdan önemli. Çekilişlerimizi YouTube'da canlı yayında yapıyoruz. Ve canlı yayının bir kaydı yok. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü kazandığınız zaman göremeyebilirsiniz. Instagram'dan da paylaşsam da Instagram'dan bazen hikayelere bakmıyorsunuz. Her neyse bildirimler önemli. Çekilişlerimizin Instagram posttan yapılmıyorlar. YouTube yorumlardan yapılıyor. Bir yorum yazmanız gerekiyor bu videonun altına. Ama bir kod verdik biz videonun içinde. 5 haneli bir kod. Karışık harf grubu. Sahnelerde ara ara verildi. Sağ üst köşede, sol üst köşede bir yerde çıktı bu. Bunu yaptığınız yorumun sonuna yazmanız gerekiyor. Çekilişimizin ana teması bu. Çünkü çekiliş bu kod üstünden yapılacak. Bu kodu yazmayanlar çekilişe katılamayacak. Yalnız sadece kodu yazmayın. Sadece kodu yazarsanız YouTube spam'a alıyor. Çünkü aynı mesajdan binlerce insan ya da yüzlerce insan yazınca spam algılıyor. Yorumunuzu yazın. Yoruma bir boşluk bırakarak kodu yazın. Bu kadar basit yapmanız gerekenler. Umarım bu hediyelere ihtiyacı olanlar kazanır. Sonra da bizim çekilişlerimiz her hafta devam ediyor. Ve biriken çekilişlerimiz oluyor. Bazı haftalar çok yoğun oluruz. Yapamıyoruz. YouTube bildirimlerini açarsanız, tüm bildirimlerini işaretlerseniz tüm çekilişlerimiz size canlı yayın bildirimleri gelecektir. Eğer bildirimi açmazsanız canlı yayını göremezsiniz. Tamir sata gelecek olursak da bu cihazı evet bir kar koyarak satacağız. Çünkü dediğimiz gibi 7500 liralık meblağ hedefliyoruz. 750 liralık yatırımla başlıyoruz. Bu 7500 lirayı da dediğimiz gibi siz arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ama tek hediye olur ama birçok hediye birçok arkadaşımıza veririz. Her zaman yaptığımız gibi. O yüzden de bunu uygulamamızdan paylaşacağız. Uygulamamızı Tamir Et 0 Instagram'da paylaşıyoruz zaten. Uygulamadaki dükkan adımız Tamir Et. Abonelerimizi satın alabilirler. Bunu cüzi bir rakam koyacağız. Şu an için kafamızda bir rakam belirlemedik aslında. Onu düşünürüz. Şimdi Düşünürüz. şöyle var mı başka Hesaplayalım. diyeceğim. Yok. Burada asıl yani şöyle diyeyim ben videodaki tamir et sat. Bu normal bir tamir et sattan ziyade biz şunu planladık. Bazı arkadaşlar diyor ki işte iPhone 8 istiyorum, iPhone X istiyorum veya iPhone 10 işte gibi. Yani bunları kendiniz elde etmeniz için bir yöntem bu. Biz de buradaki amacımız şu, ufak bir meblağla başlayıp al sat yaparak istediğimiz cihaza ulaşabilmek. Aynen öyle. Bunu siz de bizleri izleyerek yapabileceğinizi size göstermek istiyorum. Aynen öyle. Biz zaten bunu sürekli yapıyoruz arkadaşlar. Yani biz bunu ilk kez şu an yapmıyoruz. Biz Tabii. bunu uzun yıllardır yapıyoruz. Hediye vereceğimiz cihazı tamir etmemizin sebebi de bu. Siz tamir edeceksiniz. Yani Evet. siz başlayacaksınız olaya. Öyle bir şey. Şurada tozları bir alayım. Ha bir de bu arada kasayı değiştirmeyeceğiz. Kasa bu durumda. Biz artık yeni sistemimiz kasayı kaplıyoruz arkadaşlar. Hatta orada duruyor mu öteki cihazımız abi? Öteki cihazımız. Hala vermedik herhalde. Şu şekilde yine kaplayacağız. Ya burada kaplama aslında hem orijinal kasamızı koruyoruz ve onunla beraber kasada bir kırık darbe olmadığı için kapladığımızda şöyle bir güzellik oluyor. Bu da son zamanlarda hani cihazları ekonomik olarak daha uyguna döndürmek açısından güzel. Bir kasa 250 lira. Tabii. Ve yan sanayi arkadaşlar.
yapmışlar sonuçta. Orijinali gibi değil. Tabii. Burada bakın bunu takarken bazı arkadaşlar merak etmiş. Fuji Power'dan pil alıyoruz. Nasıl takacağız? Çıkardık. Bu böyle kaldı arkadaşlar. Bunu buraya bu şekilde taktık. Ucunu da buraya çevirdiğimde, neden buraya ucunu çevirdim? Sizden sonra bunu söken arkadaşımız bunu görsün ki buradan çektiği zaman bu batarya çıkar. Bunu da aldığımızda bitti. İlk önce bataryayı yerine takıyorum. Sonra pili yerine, batarya yerine oturttum. Geri bunu çıkartalım. Tamam. Şimdi burası tamam. Şurada şu şeyi unuttuk. Üst koruyucu plakayı unutmayalım. Yerine takalım. Ekranımızı yerine takalım. Bunun buradaki plakalar yok ne yazık ki. Ekranı da taktıktan sonra bir testimizi yapalım. Cihaz sorunsuz çalışıyor mu? Kaplamayı yapalım mı abi, yanında mı yollayalım? İsterse yanında yollayabiliriz. İsterse yapalım. Fark etmez. Yani satacağımız kişiye mi soralım? Olur. Satın alan kişiye soralım o zaman. Tamam. Şimdi şurada kasada az bir yamukluk var sanırım. Şöyle oturtuyorum ben onu. Gayet güzel. Oturdu. Çalıştıralım bakalım. Tamam. Alt vidalarımızı takalım. Şimdi maliyet hesaplayalım mı? Tabii. Toplarken. 359 lira telefon. Ekran 190 lira. 189 lira. 189 lira ekran. Parmak izi geri çıkma görevini görüyor ama ne yazık ki belirttiğimiz gibi. 548 yaptı buraya kadar. Tamam. 35 lirada yan flex değiştirdik. 35 lira yan flex. Kamera sağlam. Arka kameramız ön kamera. Arkada sağlam. Bu şekilde. 583 lira. Tamam. Zaten Wi-Fi'ye bakın. Tak çalıştır buton mu taktık bir de? Wi-Fi şey. Buton vardı zaten üstünde. Biz takmadık. 583 liraya bize mal oldu. Bir de yapıştırıcımız var. 55 lira da. 638 lira. 640 liraya bize mal oldu. 640 lira bize mal oldu. Uygulama bir tane komisyon alacak. Tamam. Biz bunu o zaman diğer iPhone 6'mız gibi 900 lira yazalım. Tamam. Kar etmemiz gerekiyor çünkü. Onu 900 lira yazacaktık. Bu daha indirime girmedi. Belki bu video yayınlandığında indirimde olabilir. Bilmiyorum. Bu zaten ama bunda şöyle bir şey var. Zaten 900'e mal olduydu. bize. Tabii 900'e mal oldu. Bu maliyetine sat serimizden ayrı Evet. karıştırmayın. O zaman bununla 900'e yapalım. Eşit Tamam. olsunlar. Tamam. Bunu yalnız şöyle 1500 liraya koymayacağız. Bu videoyu izlediğiniz gün itibariyle, an itibariyle bu satılıkta olmuş olacak Evet. arkadaşlar. Bunu direkt satın alabilirsiniz. Yanınızda da Ama videoyu yapar yapmaz yapmayalım. Bir gün sonra yapalım ki hani izleyen izlensin. geç Tabii. izleyenler oluyor ya. Geç izleyen Yanında olabilir. da hangisini isterse onu yollarız. Üç Kılıflardan tane yollarız. ya da- İsterseniz takar yollarız. Biz de kaplayabiliriz, siz de kaplayabilirsiniz. Nasıl kaplandığı için de öteki videomuza bakabilirsiniz. Neden kaplamadık? Çünkü hani geçen sefer biz bunu mermeri kendi tercihimizle kapladık. Belki beğenmezsiniz. Evet. O şekilde bu Pops cover'ları biz ücretle satın alıyoruz. Sponsorluğumuz falan yok. Bunların da açıklamaya ben linkini bırakırım. Çok beğenmişsiniz çünkü. Onu da açıklamadan bulabilirsiniz. Arkadaşlar umarım diyecek bir şeyimiz kalmamıştır. Unutmamışızdır. Bazen unutabiliyoruz. Unuttuysak eğer yorumlar bölümünde sabitleriz muhtemelen. Tabii. Ya da siz sorun. Ya da siz sorarsınız Unuttuğumuzu cevaplarız. siz hatırlatın. Şimdi şöyle çekilişte yorum önemli, like de önemli. O yüzden like atmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.